Merhaba canlarım, Fal Kader kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Aramıza yeni katılan herkese de ayrıca bir hoş geldiniz demek istiyorum. Burada niyetimiz güzel enerjilere odaklanmak ve fincanın bize verdiği mesajları birlikte yorumlamak. Siz de kendinize uyan mesajları alın, uymayanları ise sevgiyle evrene bırakın. Şimdi gelin fincanımızın anlattıklarına bir bakalım. Evet. Şöyle bir bakıyorum. Evet, ben şuradan başlamak istiyorum. Şimdi burada ön ayaklarını havaya kaldırmış güçlü bir at görüyorum. At güç, hız, başarı, hedefe doğru kararlı ilerleyişi simgeler. Özellikle iki kişinin olması ise bu sürecin tek başına değil bir ortaklık, bir ilişki ya da size destek olacak biriyle birlikte yaşanacağını gösteriyor. İki kişinin aynı ata binmesi, aynı hedefe yönelmek, ortak bir karar almak veya birlikte çıkılacak önemli bir yol anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde size heyecan verecek bir gelişme yaşayabilirsiniz. Biriyle güçlerinizi birleştirerek önemli bir başarı elde edebilirsiniz canlarım. Bu özellikle iş ortaklığı, duygusal birliktelik veya aile içinden gelecek güçlü bir destek olarak da söyleyebilirim. Fincandaki diğer sembollerle birlikte anlamları daha da netleşecek. Şimdi burada hemen sağ tarafta bir süliyet görüyorum. Yüz hatları oldukça sivri. Özellikle çene kısmı belirgin. Bu figür bana keskin zekalı, planlı hareket eden ve düşünerek adım atan birini çağrıştırıyor. Kafasının üst kısmında ise 3 ayrı iz var. Ben bunları 3 farklı düşünce, 3 seçenek ya da 3 peş peşe gelecek 3 önemli gelişme olarak yorumluyorum. Bu kişi bir karar verme aşamasında olabilir. Ezan okunuyor, biraz bekliyorum. Evet, bu kişi bir karar verme aşamasında olabilir dedim. Ya da aynı anda birkaç konuyla ilgileniyor da olabilir. Yakın zamanda bu 3 seçenekten biri netleşecek ve bununla birlikte önemli bir adım atılacak gibi duruyor burada. 3 haber, 3 fırsat veya 3 vakit şeklinde de söyleyebilirim ben bunu. Şimdi sivri çeneli simanın hemen yanında bir kirpi dikkatimi çekti. Dipte bu. Genellikle kendini koruyan, kolay kolay güvenmeyen ve temkinli davranan bir kişiyi simgeliyor. Bu kişi dışarıdan sert veya mesafeli görünse de aslında kendini incinmekten korumaya çalışıyor olabilir. Yani aynı zamanda çevrenizde kıskanç ya da dikenli tavırlar sergileyen birine karşı dikkatli olmanız gerektiğini de söyleyebilir bu. Ancak kirpi saldırmaktan çok kendini savunmayı temsil ettiği için sabırlı ve doğru bir yaklaşımla bu kişiyle ilgili belirsizliklerin zamanla ortadan kalkacağını söyleyebilirim. Şimdi yanındaki sülliyetle birlikte değerlendirdiğimde karar vermeye çalışan ancak kendini tam olarak açmayan bir kişiyi de işaret ediyor olabilir. Kirpiyle birlikte değerlendirirsem. Şimdi atın koştuğu yöne doğru geleceğim canlarım. Şimdi burada bir kişi salıncakta sallanıyor. Karşısında ise onu iten, destekleyen başka bir kişi daha var. Bu görüntü bana güçlü bir destek enerjisini veriyor. Hayatınızda sizi cesaretlendiren, motive eden ya da bir konuda aklınızda duran biri olabilir. Salıncak aynı zamanda iniş çıkışları temsil eder. Son zamanlarda yaşadığınız kararsızlıklar veya gelgitler artık birinin desteğiyle daha kolay aşılacak gibi görünüyor. Bu kişi aslında şöyle söyleyeyim, iki kişi arasında bir uyum, güzel bir iletişime, yardımlaşmaya ve birlikte ilerlemeye de işaret ediyor.
Duygusal ilişkilerde karşılıklı destek ve güveni, iş veya eğitim hayatında size yol gösterecek bir kişinin varlığını da temsil eder aynı zamanda. Şimdi bunun hemen yanında yine bir iki kişi görüyorum. Bir tanesi daha yüksekte duruyor. Yani bunu hedefe yaklaşmış, belli bir konum elde etmiş ya da bir konuda önde olan bir kişiyi gösteriyor. Yani bu yüksekte duran. Ama hemen bunun üzerinde hemen belirgin bir 7 rakam var arkadaşlar. Bakın hemen şurada görüyor musunuz? Şöyle yaklaştırayım görün. Şimdi ben genellikle 7 vakit, 7'li bir tarih ya da manevi anlamı güçlü bir zaman dilimi olarak yorumluyorum. Bu süre içinde önemli bir gelişme yaşanabilir. Karşısındaki kişi ise sanki onu bulunduğu seviyeye çıkarmaya çalışıyor gibi görünüyor. Bu da bana destek, el uzatma ve birlikte yükselme enerjisi veriyor. Birinin yardımıyla önemli bir engel aşılabilir ya da bir konuda beklenen başarıya ulaşılabilir. Burada rekabetten çok dayanışma ve birbirini yukarı taşıma enerjisi hissediyorum. 7 vurgusu bu sembolde oldukça güçlü duruyor. Falın genel akışına göre bu gelişmenin zamanını işaret ediyor olabilir canlarım. Şimdi bunun hemen yanında ince ve dümdüz bir yol görüyorum. İlk başta ayrı ilerliyor bu yol. Dipten V şeklinde geliyor. Ama biraz sonra tek bir yolda birleşiyor. Yani bu ince yolda birleşiyor. Bu sembol bana iki farklı kararın, iki insanın ya da iki ayrı hayatın ortak bir noktada buluşacağını gösteriyor. Eğer arada bir ayrılık, mesafe ya da kararsızlık varsa canlarım, bu da her zaman ortadan kalkabilir diyor yani. Ayrı görünen yolların tek bir yolla dönüşmesi, uzlaşma, ortak bir karar alma ve aynı hedefte birleşmeyi simgeliyor. Önümüzde netleşecek bir süreç var ve sonunda tek bir doğru yola yönelme enerjisi oldukça güçlü görünüyor burada. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu sembol falın genel enerjisine göre bir barışma, ortaklık, yani bir başlangıç veya hayatınızı etkileyecek önemli bir kararın netleşmesi olarak da yorumlanabilir canlarım. Kolektif olduğu için kendinize göre alın. Şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar burada sanki bir zil görüyorum ben. Hani böyle elektrikler kesilir de böyle çan gibi sallanır ya. Beklenen bir haberin, önemli bir çağrının ya da dikkat edilecek bir gelişmenin habercisi bu. Çok yakında sizi harekete geçirecek bir mesaj. Telefon ya da yüz yüze bir görüşme olabilir. Zilin hemen üzerinde ise belirgin bir B ve S harfleri görüyorum. Bu harfler bir kişinin adının veya soyadının baş harfleri olabileceği gibi bir yer ya da önemli bir olayla da bağlantılı olabilir. Özellikle B ve S harflerini taşıyan biriyle ilgili gelecek haberin falın enerjisinde güçlü bir yeri var. Yani burada B ve S harfleri diyorum ben. Yani beklenen bir haberin gecikmeden geleceğini ve bu haberin yeni bir sürecin başlangıcını işaret ettiğini anlatıyor canlarım bu zil. Bakın 7 rakam burada da çıktı. Gördünüz mü? Şurada. Şimdi bu 7 rakamı yine bakın burada da dikkat çekiyor. 7 sayısı falda çok güçlü bir zaman işareti olarak verdi bana. Çoğunlukla 7 vakit, ayın 7'si, 17'si, 27'si gibi 7'li bir tarihte yaşanacak önemli bir gelişme olarak yorumluyorum. Özellikle B, S harflerini taşıyan birisiyle ilgili beklenen haber ya da görüşme bu zaman diliminde gündeme gelebilir. 7 aynı zamanda manevi olarak da şansı
korumayı ve hayırlı sonuçlanacak olayları simgeler. Bu nedenle gelecek haberlerin olumlu bir kapı açma ihtimali oldukça yüksek görünüyor burada. B, S harfleri 7 rakamı bir araya geldiği için bu falın verdiği mesaj güçlü bir şekilde yakın zamanda gelecek önemli bir haber ve bunun belirli bir zamanla bağlantılı olduğu yönünde canlarım. Şimdi fincanın dibine geldiğimde telvelerden dolayı biraz koyu görünse de etrafın oldukça aydınlık olduğunu görüyorum. Bu sizi düşündüren veya henüz tam çözüme kavuşmamış bir konunun varlığına işaret etse de çevresindeki aydınlık enerji bu sıkıntının kalıcı olmadığını ve ferahlığa çıkacağınızı söylüyor. Şimdi burada arkadaşlar bakın, burada bir sürü ben köklenmiş ağaç görüyorum. Bir orman görüyorum daha doğrusu. Şeffaf bir orman ama bu. Yani ağaçlar kök salma, sağlamlaşma, bereketi ve uzun vadeli güzel gelişmeleri temsil eder. Orman görüntüsü ise tek bir fırsattan ziyade peş peşe gelecek kısmetleri, güçlü destekleri ve büyüme dönemini simgeliyor. Emek verdiğiniz konularda zamanla kök salacak, sağlam ve kalıcı sonuçlar alacağınız bir döneme giriyorsunuz. Dediğim gibi fincanın dibi koyu olsa da çevresinin aydınlık olması falın genel enerjisinin olumlu olduğuna ve sıkıntıların ardından huzurlu bir sürecin sizi beklediğini gösteren güçlü bir işaret arkadaşlar. Şimdi tabağımıza geliyorum. Evet. Şimdi tabağımıza geldiğimde şimdi burada arkadaşlar iki tane göz dikkatimi çekiyor farkındaysanız. Kaşları da yukarı kalkık. Dikkatli sizi izleyen, yaptıklarınızı merak eden ya da sizden gelecek bir haberi bekleyen birini işaret ediyor bu. Aynı zamanda nazar ve yoğun ilgi enerjisini de gösteriyor. Hemen yanında ise belirgin bir kadın silüeti var. Bu kadın arkadaşlar şöyle söyleyeyim, yaşanacak gelişmelerde etkili olacak biri bu. Size destek verecek, önemli bir haber getirecek ya da bir konuda aracılık yapacak bir kadın figürü öne çıkıyor. Eğer son zamanlarda sizi uzaktan takip eden veya merak eden biri varsa bu kişiyle bağlantılı bir kadın sayesinde bir görüşme ve iletişim kurulabilir. Şimdi yan yana olduğu için bu iki figür falın verdiği mesaj dikkat çeken bir gelişme, güçlü bir kadın figürü ve yakında netleşecek bir durum olarak yorumluyorum ben bunu. Şimdi bunun diğer yanında ise yine dışarıdan tarafa arkadaşlar yine bakın bir at görüyor musunuz? Atın üstünde bir kişi. Bu atın yönü doğrudan haneye doğru geliyor. Yani falda haneye gelen at hareket, müjdeli haber, kısmet ve hayırlı bir ziyaret anlamına geliyor. Evinize doğru yaklaşan güzel bir gelişme, beklenen bir misafir ya da aileyi sevindirecek bir haber gündeme geliyor. Ata binen kişi ise kararlı ve amacı belli birini temsil ediyor. Bu kişi hanenize bir teklif, destek ya da sevindirici bir haberle gelebilir. Özellikle aile hayatını ilgilendiren bir konuda hareketlenme ve olumlu sonuçlar alma enerjisi oldukça güçlü görünüyor burada. Şimdi at sembolünün çıkması da dikkat çekici aynı zamanda, hem falda hem burada. Peş peşe yaşanacak gelişmeleri, hızlı kazanacak olayları ve kısmet kapılarının açılacağını gösteriyor. Güçlü bir işaret aslında bu. Şimdi yukarıda
İki tane dev kanat görüyorum canlarım. Bakın, iki tane dev kanat bunlar. Hanenin tam üzerinde. Bu çok güzel bir sembol, güçlü bir sembol. Korunmayı, ilahi desteği, ferahlığı ve üzerinizdeki yüklerin hafiflemesini temsil ediyor. Hanenin üzerinde çıkması ise bu konunun, enerjinin doğrudan evinizi ve ailenizi kapsadığını gösteriyor. Son zamanlarda yaşanan sıkıntılar geride kalırken hanenize huzur, bereket ve güzel haberler gelmeye başlıyor. Aynı zamanda görünmeyen bir desteğin size doğru yönlendiğini ve her şeyin hayatınıza hayrınıza ilerlediğini söyleyebilirim. Hayatınıza giriyor çünkü. Şimdi ay devrilmesin. Şimdi şöyle, bu büyük kanatlar bir araya geldiğinde at sembolüyle önünüzde korunacak destek göreceğiniz ve hanenizden olumlu gelişmelerin artacağı bir dönemi işaret ediyor bence bu. Yani hem dev kanat hem at, çok güzel bence. Tabağımız çok güzel çıktı bu arada. Şimdi burada tabağımızın alt kısmında net bir beşik görüyorum arkadaşlar. Beşik falda en hayırlı sembollerdendir. Yani başlangıçları, sevindirici haberleri ve aileyle ilgili güzel gelişmeleri simgeliyor. Her zaman doğrudan bir bebek haberi anlamına gelmeyebilir. Bazen yeni bir proje, yeni bir iş, yeni bir ilişki ya da hayatınızda filizlenecek hayırlı bir başlangıcı da temsil eder. Tabağın alt kısmında çıkması ise bu gelişmenin temellerinin atıldığını ve zamanı geldiğinde kendini göstereceğini söyleyebilirim burada. Haneye mutluluk getirecek, yüzleri güldürecek bir enerji hissediyorum canlarım. Bu bebek haberi de olabilir aynı zamanda. Aydınlık enerji, haneye gelen at, koruyucu kanatlar ve şimdi de beşik sembolüyle aile ve yuva konularında hayırlı, bereketli ve sevindirici gelişmelerin öne çıktığını söyleyebilirim. Şimdi yukarıda bir çatı arkadaşlar. Şurada bir çatı var. Bu falda evi, yuvayı, güveni ve aile düzenini temsil eder. Hemen yanında ise çok güzel bir kısmet var. Bu da hanenize girecek hayırlı bir fırsata, bereketi ya da sevindirici bir gelişmeyi işaret ediyor. Uzun zamandır beklediğiniz bir konu varsa bununla ilgili olumlu bir kapı açılıyor. Özellikle ev, aile, taşınma, iş veya maddi konularla ilgili güzel bir kısmet hanenize doğru geliyor gibi görünüyor. Bu kısmet sadece geçici değil, yuvanıza huzur ve mutluluk getirecek bir enerji taşıyor bence. Aydınlık görüntü uyumlu, hanenizle ilgili hayırlı gelişmelerin, bereket enerjisinin giderek güçleneceğini söyleyebilirim ben bu falda. Arkadaşlar, evet, falımız bu kadar. Bu akşamlık canlarım benim. Yani fincanımızın ve tabağımızın sonuna geldim. Dilerim bu fal size umut, huzur ve güzel enerjiler getirmiştir. Size uyan mesajları alın, uymayanları ise sevgiyle evrene bırakın dedik. Unutmayın, fal sadece enerjinin yorumudur. En güzel kaderi emekleriniz ve doğru seçimleriniz şekillendirecek. Eğer yorumumu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerimizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Mutlaka bir enerji bırakın, ben size geri dönüyorum. Hepinizin hanesine sağlık, bereket, mutluluk ve hayırlı kısmetler diliyorum. Bir sonraki fal kader yorumumda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle ve umutla kalın. Hoşça kalın efendim.